Herkes köleliğin bittiğini düşünüyor ama gerçekten özgür müyüz? Modern kölelik 19. ve 20. yüzyılda geleneksel köleliğin kaldırılmasından sonra zorla çalıştırma, borç esareti, insan kaçakçılığı, soya dayalı kölelik, çocuk köleliği ve düşük ücretli zorunlu işçilik gibi yeni biçimlerle devam etti. Finansal esaret modern köleliğin en belirgin formunu temsil ediyor. Ekonomik sistemin içinde düşük maaş, yüksek yaşam maliyetleri ve borç batağıyla mücadele eden milyonlarca insan. Borçla doğanlar, zincirle yaşayanlardır. Jean-Jacques Rousseau'nun bu sözü geçmişten bir borç devralmış olmanızı gerektirmiyor. Eğer hali hazırda minimum yaşam maliyetlerini karşılayamayacak kadar düşük ücretlerle sınırlanmış bir iş hayatına adım atıyorsanız, zaten bu borç sarmalına girmeniz kaçınılmaz. ...19. yüzyılda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldırılan kölelik, sanayi devrimi ve devamında modern topluma dayatılan çalışma şartları ile form değiştirerek yaşatılıyor. Legal işlerde taban ücretlerle, tavan çalışma saatlerinde çalışmak zorunda kalan mavi ve beyaz yakanın yanı sıra dünyanın her yerinde illegal şartlarda çalıştırılan milyonlarca insan var. Zorla çalıştırılan insanlar, çocuk işçiler, ataerkil aile yapıları veya içinde bulundukları feodal topluluk tarafından karın tokluğuna zorla çalıştırılan veya ücretlerine el konulan kişiler, şiddete, hırsızlığa, fuhuşa zorlananlar. Dünya genelinde 50 milyondan fazla insan tamamen kendi iradeleri dışında çalıştırılıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü şu korkunç rakamlarla istatistikleri önümüze seriyor. 10 milyon çocuk işçi, zorunlu çalıştırılan 25 milyon insan, zorla evlendirilen 15 milyon insan, zorla cinsel istismara uğrayan 5 milyon insan. Modern kölelik hangi yollarla uygulanıyor? Zorla çalıştırma, zorlama veya zihinsel veya fiziksel tehdit yoluyla modern kölelik, zihinsel veya fiziksel taciz veya istismar tehdidi yoluyla bir işveren tarafından sahip olunan veya denetlenme durumu içine sokulan modern kölelik, insanlıktan muaf tutulmuş bir emtia olarak muamele görmüş veya mülkiyet olarak alınıp satılanları tanımlayan modern kölelik, fiziksel olarak sınırlandırılmış veya hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirilerek çalıştırılan modern köleler. Neoliberalizm, dünya genelinde ve ekonominin kilit alanlarında kölelik üretiyor. Yoksulluğun küresel ölçekte artışı, insanların ağır şartlarda çalışmaya mecbur kalması ve işsizlik riskini göze alamayarak sisteme boyun eğmesi sonucunu doğuruyor. Kapitalizm, yoksulluğun devamını, mevcut sistemin devamı ve kar marjının artışı için bir güvence olarak görüyor. Modern işletme kapitalizmi, köleleştirilmiş emeği minimum pay alabileceği üretim sürecine hapsederken, medya, bireyleri kontrolsüz tüketime teşvik edip borçlandırarak, iş gücü piyasasında sunulan sınırlı ücrete razı hale getiriyor. Dünya ekonomisinin son 30 yıldaki finansman dağılımı, sağlık, eğitim ve sosyal harcamalarda yüzdesel bir düşüş olduğu gerçeğini göz önüne seriyor. Yatırım yapılmayan işçiler, iş gücü piyasasında daha az değerlidir. İşçilerden öte beyaz yakalılar da pek çok ülkede yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştırılıyor. Fakir, güvencesiz ve birikim yaratamayan iş gücü olarak bireylerin eski tabirle kölelerden çok az farkı var. Sonuç itibariyle sadece karnını doyurabilmek için yaşayan, görece özgür ama ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmiş modern kölelik mağdurlarından bahsediyoruz. Tekstil ve konfeksiyon üretimi, tarım ve gıda gibi temel sektörler, düşük eğitimli çalışan profilinin de etkisiyle modern köle emeğinin kullanımını içeren ana ekonomi faaliyetleri. Özellikle bu gibi sektörlerde sigorta ve sağlık güvencesi olmayan, gündelik ve uzun mesai saatlerine rağmen çok düşük ücretlere razı olan milyonlarca insan var.
Sermayenin tüm dünyayı kapsayacak şekilde egemenliği anlamına gelen küreselleşme, ekonomiyi kontrol eden az sayıda aktörün aynı sistemi tüm dünyaya dayatabilmek için entegre olmasına imkan veriyor. Modern köleliğin en yaygın biçimlerini şöyle sıralayabiliriz. Zorla çalıştırılan emek, forced labor. İnsanların bir çeşit cezalandırma tehdidi altında irade dışı yapmak zorunda kaldıkları herhangi bir iş veya hizmet. Çin, Sincan, Uygur bölgesinde pek çok insanın toplama kamplarında zorla çalıştırıldığı biliniyor. Pekin yönetimi bu tesislerin mesleki eğitim merkezleri olduğunu ve amacının istihdamı arttırmak, yoksulluğu azaltmak olduğunu savunuyor. Plantasyon, tek bir ürün tipinde tarım yapmak için oluşturulan büyük ölçekli tarım işletmelerini tanımlar. 16. ve 19. yüzyıl arasında Avrupalı sömürgeciler, köle emeğine dayalı tarım faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında büyük ölçekli plantasyonlar oluşturmuşlardı. Borç köleliği ya da bağlı emek, debt bondage or bonded labor. Dünyanın en yaygın modern kölelik şekli, insanların ödeyemeyecekleri oranda borçlandırılması ve borcunu ödemek için çalışmak zorunda kalması durumudur. Bu süreç ek borçlar ve faizlerle sürekli uzar. Hem istihdamı hem de borç koşullarını kontrol eden bir sermaye çevresi veya politikacılar bu modern kölelik sürecinin baş aktörleridir. Borçlandırılmak tabiri insanları zorlamak değil, zorunda bırakılmak anlamına gelir. Örneğin barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılayamayacak kadar az kazanan bir işçi veya beyaz yaka çalışanların olduğu ülkelerde bu insanların borçlanmak zorunda kalması kaçınılmazdır. İnsan ticareti, human trafficking, şiddet, tehdit, baskı veya kandırma yoluyla insanları istismar amacıyla işe almak, kaçırmak, bir ülkeden başka bir ülkeye yasa dışı yollarla taşımak veya saklamak anlamına gelir. Bu süreçte mağdurlar genellikle sahte vaatlerle kandırılır ve oturma ya da çalışma iznine sahip olmadıkları için zorla çalıştırılmaya, aşırı sömürüye ve kötü muameleye maruz kalırlar. İnsan ticareti mağdurları çoğunlukla tarım, inşaat, ev hizmetleri, eğlence sektörü ve fuhuş gibi alanlarda düşük ücretler karşılığında ya da sadece barınma ve yemek karşılığında çalıştırılmaktadır. Bazı durumlarda pasaportlarına el konularak kaçmaları engellenir ve borçlandırılarak özgürlükleri tamamen ellerinden alınır. Küresel çapta ciddi bir insan hakları ihlali olan bu suç, organize suç örgütleri ve insan kaçakçıları tarafından yürütülmekte olup milyonlarca insanın hayatını etkilemektedir. Soya dayalı kölelik, descent-based slavery. Ataları veya ebeveynleri geçmişte köleleştirilmiş ve bu köle ailelerin çocukları olarak dünyaya gelen doğuştan köle statüsündeki insanlar. Sahra Altı Afrika'sında ve özellikle Mali'de hala süren bu uygulama ile dedeleri veya daha ileri ataları köle olan topluluklar köle statüsünde yaşam koşullarına toplumsal baskı ile mahkum ediliyor. Köle soyundan gelmekle damgalanan kişiler köle koşullarında sadece barınma ve karın tokluğu sunan işleri reddederlerse toplumdan izole ediliyor. Hindistan, Pakistan, Nepal gibi Asya ülkelerinde kast sistemine dayalı ebeveynlerden kalan borçlar, borç esareti, debt bondage hala bazı bölgelerde devam ediyor. Çocuk köleliği, child slavery. Çoğu kimse çocuk köleliğini genellikle çocuk işçileriyle karıştırır ancak çok daha kötüdür. Çocuk işçiliği çocukların oyun çağında çalışmak zorunda bırakılması ile eğitim ve gelişimine engel olunmasına sebep olur. Çocuk köleliğinde ise çocuklar bir yetişkinin kazanımı için sömürülmektedir. Buna çocuk kaçakçılığı, çocuk askerler, çocuk evliliği ve çocukların ev köleliği dahildir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çocuklar kobalt ve altın madenlerinde ölümcül koşullarda çalıştırılıyor. Gana ve Fil Dişi sahilinde çocuklar kakao tarlalarında zorla çalıştırılıyor. Güney Sudan, Myanmar, Kolombiya, Irak gibi ülkelerde çocuklar devlet zoruyla veya gerilla gruplar ve terör örgütlerinin zorlamasıyla çocuk asker olarak kullanılıyor. Zorla erken evlilik, forced and early marriage. Çocuk yaştaki kızların aile kararı ve baskı ile çoğu zaman maddi çıkarlar uğruna evlendirilmeleri. Çoğu çocuk evliliği kölelik olarak görülebilir.
Bu evliliklerin bir kısmı kız ve erkek çocukların erken yaşta evlendirilmesi geleneğinden kaynaklanıyor. Ancak önemli bir kısmı ileri yaşta erkeklerle zorla evlendirilmeleri anlamına geliyor. Bir kısmının durumu daha da vahim. Çünkü çok eşli evliliklerden en alt ezilecek katman olarak ileri yaşta karı ve kocadan oluşan bir aileye dahil edilmeleri şeklinde, yani ikinci veya üçüncü eş olarak evlendiriliyorlar. Modern kölelik eski zincirlerin yerine ekonomik baskılar, borç tuzakları ve toplumsal dayatmalarla varlığını sürdürüyor. Zorla çalıştırma, borç esareti, insan ticareti ve sömürü milyonlarca insanın hayatını kontrol ediyor. Sistem özgürlük yanılsamasıyla bizi modern köleler haline getiriyor. Kapitalizm emeği minimum karşılıkla hapsettiği gibi tüketim kültürüyle insanları borca sürüklüyor. Bugün dünya genelinde milyonlarca insan sadece hayatta kalabilmek için çalışıyor. Kölelik yalnızca zincirlerle veya zorbalıkla değil, ekonomik bağımlılıkla da sürüyor. Barınma ve beslenme giderlerini dahi karşılayamayan düşük ücretliler, orantısız mal ve hizmet fiyatları, faiz sarmalında kredi borçları ve bitmeyen tüketim çılgınlığı içinde kaybolan hayatlar.